Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte daha ağzınıza atmadan elinizde un gibi dağılacak kurabiye tarifi hazırlayacağız. Simit tadında. Böyle lezzetine hayran kalacaksınız ve asla pastanelerde bile görmediğiniz kıyırlıkta bir kurabiye tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Hemen malzemelerimi yan tarafa alıyorum ve kabımı getiriyorum. Öncelikle kabımın içine 250 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinimi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Sonra 2 tane yumurtamı ilave ediyorum. Birinin akını kurabiyelerimin üzerinde kullanacağım. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Şimdi unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir yoğuracağım. Tamam, yeterli. Burada 5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine de kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Biraz daha un ilave ediyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Tamam, yeterli. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle toparlamak istiyorum. Hemen böyle karşıya alıyorum. Pekmezli suyumuzu hazırlayalım. 1 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz eksik pekmez ilave ediyorum. Bu arada üzüm pekmezi kullanıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerine 1 çay bardağı da su ilave ediyorum ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Tamam, yeterli. Hemen böyle hamurumu tekrardan alıyorum ve kurabiyelerimin şeklini vereceğim. Böyle 2 yumurta büyüklüğünde parçalar bölüyorum ve karşıya alıyorum. Gördüğünüz gibi 6 parçaya böldüm. Şimdi şeklini veriyorum. Önce avucumun içinde bu şekilde büyütüyorum. Sonra masamın üzerine alıp büyüteceğim. Bu büyüklükte hemen karşıya alıyorum. Yine avucumun içinde birazcık büyütüyorum ve sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini yapıp bitirdim. Şimdi tek tek alıyorum ve hemen bu uç kısmını şu şekilde düzlüyorum.
Hepsinin eşit olması için şu şekilde 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Yine aynısı gibi uç kısımlarını düzlüyorum ve 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Yine uç kısmını düzlüyorum ve tamam, düzledim. Şimdi yine 2 parmak kalınlığında keseceğim. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi şeklini verip bitireceğim. Şimdi böyle pekmezli suyumu karıştırıp içine alacağım kurabiyelerini. Tamam, yeterli. Hemen böyle yaklaştırıyorum pekmezli suyumu ve susamımı. Hemen bunu da belirteyim. 2 su bardağı da kavrulmuş susam kullanıyorum. Evet, şimdi böyle içine alıyorum. Ve sonra susamımın içine alıyorum. Yine pekmezli suyumun içine alıyorum kesmiş olduğum kurabiyelerimi ve her tarafına gelecek şekilde pekmezli suyuma batırıyorum. Hemen böyle susamımı getiriyorum ve şu şekilde karıştırıyorum her tarafını susama batırmak için kurabiyelerimi. Evet, bu şekilde. Yan taraftaki yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi yine tekrardan pekmezli suyumun içine alıyorum ve her tarafına gelecek şekilde pekmezli suyuma bulayacağım. Bu şekilde. Şimdi yine tekrardan susamımın içine alıp susamıma bulayacağım. Asla hiçbir tarafı açıkta kalmasın. Susamımızın her tarafına gelmesi lazım kurabiyemizin. Bu şekilde. Şimdi tekrardan yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim altı üstü kızarana kadar. Her tarifimde belirttiğim gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın
ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda 25 dakikada pişti, bilginize. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağıma alıp sonra da iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Evet, hemen böyle tepsimi kaldırıyorum ve kurabiyemi getiriyorum. Hemen böyle bir tane alıp iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Yani bakar mısınız? Sirke kullanmadığımız halde un gibi dağılan bir simit kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz, yani lezzetine de kesinlikle hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum, kendim yaptım diye de söylemiyorum arkadaşlar. Bunu da hemen belirteyim. Neden böyle un gibi dağıldı? Burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Sirkesiz olduğu halde kurabiyemizin hamurunu yoğururken gayet yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Yani kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak bir hamur elde edersek böyle un gibi dağılan benim gibi kurabiyeler elde edebilirsiniz. Hamurunu yoğururken çok dikkat etmelisiniz. Bu püf noktasını da sizlerle paylaşmak istedim. Bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat ederseniz böyle sirke kullanmadan un gibi dağılan bir simit kurabiye elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen bunu da belirteyim. 5 su bardağı unumun da 4,5 su bardağını kullandım. Hamurumu yoğurduğumda belirtmeye unutmuşum. Bunu da belirtmek istedim ve bugünkü tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle ilgili yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz ve ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz diyorum ve bugünkü tarifimi de burada sonlandırıyorum. Bana destek veren güzel yüreğinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.